Sonra bir gün dedim ki ben artık gidiyorum. Ya çok büyük zorluklar var. Yol gerçekten bizi büyütüyor. Kurallara çok fazla uyulmuyor. O kaldığım yerde 100 dolar gibi bir fiyata kalıyorum. 40 bin 50 bin dolarlık bir bütçeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ya Türk deyince akıllarına ne geliyor? Yani dünyaya kahveyi sevdiren aslında bizi. Ya diyorlar Vietnam'da ne işin var? Hazırız herhalde. Dostum bugün turuncuları giydik yalnız ha. Aynen. Bugün rahipler gibi olduk. Ve herkese selamlar. Hepinizi selamlıyoruz. Herkese selamlar. Ve seni de selamlıyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim. Şimdi dostum neredeyiz ya? Şöyle güzel bir manzarayı bulduk. Bugün cennetteyiz. Hangi bölgedeyiz şu anda? Tam olarak Vietnam'ın neresindeyiz? Yine Dalat'tayız. Ho Tuen Lam diye bir göl burası. İsmi Ho Tuen Lam. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Beni etkiledi. Çünkü benim kaldığım yer de böyle şehrin içerisinde olduğu için Engin'le beraber böyle buranın tabiatını, kendisinin aynı zamanda onunla alakalı gelecek bundan sonraki günlerde kahve üreticisi. Buranın en iyi kahve üreticilerinden ve bir Türk, gurur verici bir şey. Kendi işine yoğunlaşmış. Bana yol güzergahında kahveyle alakalı çok bilgi verdin ama o ayrı bir başlık altında gidecek. Bugün benim merak ettiğim, belki de yine izleyicilerimizin de sormak istediği belli konular olabilir. Ya nasıl geldin? Kırılma noktaların, nasıl cesaret ettin? Daha önce seyahat ediyor muydun veyahut da yurt dışıyla alakalı bir bilgin var mıydı? Çok soru var ama böyle bir yandan yüklenip de konuyu da dağıtmak da istemiyorum. Evet. Önce senle başlayalım. Şöyle kısaca kendinden bahsedebilir misin? 2022 senesinde ben zaten o yaşadığım dönemlerde artık hani o kabuğumu kırıp dışarı çıkma düşüncesi içerisindeydim. Sonunda karar verdim, dedim ben artık çıkacağım, yani Türkiye'den çıkacağım, yurt dışına çıkacağım. Ondan sonra Vietnam'la alakalı yeni planlar, projeler oluşmaya başladı. Zaten küçük bir aile işletmemiz vardı. Türk kahvesi, kavrulmuş Türk kahvesi falan satıyorduk. Kahvenin içerisindeydim az çok. Vietnam'ın da Türk kahvesi konusunda bayağı dünyada sayılı ülkelerden olduğu için yani böyle bir düşünce aklıma yattı. Sonra bir gün dedim ki ben artık gidiyorum. Gidiyorum yani. Eşyalarımı hazırladım, biletimi falan aldım, hazırlandım. Yola çıktım vallahi. Vietnam'a çıkmadan önce hiç dışarı çıkmamıştım. Hiçbir ülkeye gitmemiştim. Ülke. Aynen ilk ülkem Vietnam'a, ilk ülke. Vallahi yani bu bir cesaret göstergesi çünkü hiç bilmediğiniz bir okyanusu açılıyorsunuz, dilini bilmiyorsunuz. Bir de sen Hataylısın. Hatay mutfağı, buranın mutfağı başlı başına farklı. Evet. Ve bütün o her şeyi geride bırakıp yeni bir sayfa açmak, harekete geçerek değiştirmek gerçekten cesaret gerektiren bir şey. Ben yolda hep cesur insanlara karşılaştım ve seni de buraya getiren bence maddiyatın değil, inancın olmuş olsa gerek. Kesinlikle, kesinlikle. İnsanlar sana inandı mı? Yani yoksa ya oğlum Engin manyak mısın? Ne güzel kurulu düzenim var. Evet. Niye buradan gidiyorsun? İşte ne gerek var? 10.000 kilometre öteye gitmek. Bu tarzda tepkiler verdiler mi? Ya tabii ki de tepkiler oldu. Şimdi buraya gelmeden önce ben film sektöründe falan çalışmıştım. Yani Türkiye'de yani sayılı işlerden biri. Hani ünlülerin içindesin, film çekiyorsun, dizi çekiyorsun, reklam çekiyorsun falan bilmem ne. Ama seni mutlu etmiyor. Mutlu değilsin. Onun için yani içinde olan şeyi, hedefini takip etmek isteyen için mecbur yani yeni arayışlar içerisine giriyorsun. Etraftan da tabii ki de hani insanlarımız şöyle biliyor. Amerika-Vietnam Savaşı'nı, Vietnam'ı sadece böyle diyorlar. Ya diyorlar Vietnam'da ne işin var? Ne var Vietnam'da? Ama işte içine koyduğun, kafana koyduğun hedeflere doğru ilerlediğinde mutlu oluyorsun. Evet. Ve yavaş yavaş dili de öğrenmeye başladım. Demin geldiğimde insanları bir selamladım. Bugün pazarlık yaparken böyle bana yardımcı, destek oldun. Evet. Peki bir kültür şoku yaşadın mı dostum? Buraya geldikten sonra seni zorlayan alanlar neydi yani? Bir insan sen gibi çıkıp gitse da insanların zorlanabileceği alanlar ne olur? Ya çok büyük zorluklar var. Ben çok büyük zorluklarla gerçekten karşılaştım. Ben 2020 senesinde buraya geldiğimde Vietnam sadece 15 gün turistik vize veriyor. Sadece 15 gün. Ben her 15 günde bir Kamboçya'ya vize run yaptım yani. Git gel yaptım. 3 kere Kamboçya'ya, 4 kere Vietnam'a vize aldım. Çok büyük zorluklar çektim. Kağıt işlemleri falan. Vietnam öyle o kadar çok gelişmiş bir ülke değil. Tabii ki de yeni gelişen bir ülke. Yemek konusu zaten bambaşka bir olay. Adapte olma süreci çok zor. Ki zaten hani ben yemek yemeyi gerçekten çok seven bir insanım. O lezzetleri bulamamak yani
çok zor gerçekten. O lezzetleri bulmak için de finansal rahatlığa ihtiyacın var. Mesela gidip bir fast food yemek veya western restoranlara gidip daha fazla para verip daha fazla istediğin, aradığın lezzeti bulmak öyle kolay olmuyor. Çok büyük zorluk yani. Hani insanlar çok basit geliyor belki insanlara ama hani bizler sizleri de bunun içerisine katabiliriz. O kabuğu kırıp dışarı çıkıp yeni bir düzen kurmaya çalışan insanlar gerçekten çok büyük zorluklar içerisinde yaşıyor. Ama bu da insanın kendini gerçekleştirmesine yardımcı oluyor değil mi? Şimdi sen buraya geldiğin zaman belki bu kadar elin kabiliyetli veyahut da bu kadar becerikli, bu kadar cesur değildin belki ama yoldayken hepimiz böyle törpüleniyoruz ya. Sende de o hisler oldu mu? Sen de yoldayken artık o güçlendiğini, dünyanın neresine gidersen git yapabileceği hissi içinde uyandı mı? Ya tabii ki de uyandı. Şöyle de bir karakterim var mesela benim. Ben kendi açımdan söylüyorum. Yani insanlar bunu yanlış anlamasın veya ego falan görmesinler. Ben gerçekten kafama koyduğum bir şeyi, hedeflediğim bir şey, istediğim bir şeyi ne olursa olsun yapmak isterim. Ona ulaşmak isterim. Onun dışında da kolay olmuyor tabii ki. Senin de güzel bir paylaştığın söz vardı, aklıma geldi. Yol gerçekten bizi büyütüyor. Evet. Gerçekten. Bizi şekillendiriyor. Hedefimize doğru gitmeye bizi törpülüyor yani Evet. bizi. Biz tanışalı birkaç gün oldu ve sen çok güzel bir yolcusun. Ben hep şey diyorum, yolcu olmak için 100 tane ülke gezmeye gerek yok. İşte 1000 tane şehir gezmeye gerek yok. Yani Engin çok güzel bir yolda, güzel bir yolcu ve bir romant içerisinde yaşadıklarını sunmuyor. Realitesi, acısını da paylaşmaya veyahut da kardeşim zordu yani. Çok zor. Evet. Yani nasıl zorluklar yaşadın? Buraya geldin, tamam, vize konusu ki burada bir parantez açsam. Vize konusunda da izleyicilerin böyle yeşillendirmek için birkaç şey söyleyebilir misin? En güncel veriler, vize nasıl? Okay. Şu anda tabii ki de paylaşabiliriz. Benim bildiğim kendi açımdan. Şu anda Vietnam 90 gün turistik vizesi veriyor. Bu tabii ki de single giriş veya multiple yani tekli giriş veya çoklu giriş değişiyor. E-vize olarak başvuru yapabilirler kendileri. Acenta aracılığıyla da yapabilirler. E-vizede 25 dolar civarı bir en son güncel fiyat benim bildiğim 25 dolar. Tek giriş. Evet. Multi giriş de fazla giriş de 50 dolar benim bildiğim. O şekilde Ben seçenek var. 25 dolarlık tek girişle geldim. Evet. Yani güncel olarak bilgiler de bunlar. Turistik vize konusunda bu bilgiler güncel diye biliyorum, evet. Anladım, tamamdır. Peki bir diğer merak ettiğim konu, insanlar genelde yolculuk yaparken aslında benim merak ettiğim konular hep senin motivasyonun, kabuğunu kırman. Yani şu anda izleyen insanlar fiyatlarla alakalı bilgileri belki ulaşabilir ama bir insanın işte dinamiklerine ulaşamayız çünkü o senin nevi şahsına münhasır bir şey. Ama yine de merak edenler için buradaki böyle yaşam standartları, yaşam tarzları, kiralar, yemek, içmek, konaklamak, bu tarz şeylerden bana biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki de. Şöyle başlayayım. Arkadaşlar, eğer gerçekten bir hedefiniz varsa, kafanıza koyduğunuz bir şey varsa, gerçekten bunu istiyorsanız, yani belki bu sözü çok duyuyorsunuz ama yola çıkın. Yolda çok zorluklar göreceksiniz. Mesela benim annemin çok güzel bir sözü vardır. Oğlum der, tohumu bile toprağın içine koyduğunda onun sana bir sonuç verebilmesi için, bir meyve veya bir sebze verebilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Bizim de bir yerlere gelebilmemiz için zamana ihtiyacımız var. Nasıl tohumu koyuyorsun? Güneşe ihtiyacı var, oksijene ihtiyacı var, suya ihtiyacı var. Belirli zorluklar, belirli süreçlerden geçiyor. İnanın bu kadar basit yani olay aslında. Evet. Eğer bunlara sabırlı bir şekilde, emin bir şekilde, disiplinli bir şekilde ilerlemeye çalışırsanız emin olun istediğiniz şey size gelecek. Evet. Onun dışında yaşam şartları falan Vietnam'da aslında bu konulara çok fazla girmek istemiyorum. Neden diye sorarsan. Çünkü her insanın bakış açısı farklı. Biz mesela bir şey söylediğimizde ben mesela bu konularda tamamen gerçekçi olmayı istiyorum. Hani ben şöyle demek istemiyorum. Ya Vietnam ucuz, çıkın gelin. Abi Vietnam evet ucuz. İnsanlardan duyuyorum. Türkiye dışında her yer ucuz. Ben mesela olaya nasıl bakıyorum? Ya ben yemek yemeyi seven bir insanım. Ben konforuma kendimce tabii ki de standart bir düşünce içerisindeyim. Ama hani öyle gidip de hostellerde falan bilmem nelerde böyle 15 kişilik veya 8 kişilik 10 kişilik yerlerde hani bir yere çıkıyorsam ki zaten hani bizim insanımız zaten kaosun içerisinde kendi ülkesinde. Evet. Oradan çıkıp buraya gelip burada da kaosun içinde olacaksa niye çıkıyor ki? Evet. Seçici hayat standartı bir tık yükseltmek istiyor. Evet. Yani. Ama burada şöyle genelde bir kıyaslama yapıyorlar. Ben mesela Vietnam'da da bir abim var. Adam şey dedi, yani ben bu şartlar altında İstanbul'da yaşayamam dedi. Böyle bir evde, havuz bir evde işte öyle bir mukayese yapıyor ve orada da sosyal alanını oluşturmuş. O çember içerisinde mutlu mesut bir yaşam kurmuş. Yani ben hep şey diyorum. Ya insanlar yaşadığı yerden mutlu olmayabilir. İnsanları çağırmıyoruz. Ülkenizi terk edin. İşte gidin şurada sizi kırmızı halılarla bekliyorlar. Öyle bir şey yok zaten. Hani olmadığını aslında Engin sen de yaşayan bir insan olarak söylüyorsun. Ben de seyahat ederken görüyorum ve çok fazla Türk'te de karşılaşıyorum. Onlar da genelde aynı şeyi söylüyor.
zorlanıyorsun ama yani insan aynı zamanda iki tavşanı kovalarsa ikisini de kaybeder. Yani birini seçip birine gitmesi gerekiyor. Yani tabii ki de o yani seçimlerimiz bizim hayatımızı belirliyor bir yandan. tabii ki de kesinlikle. Mesela ben olaya nasıl bakıyorum? Seyahat eden sizin gibi insanlar, backpacker dediğimiz insanlar. Abi siz gidiyorsunuz, çadırda da kalıyorsunuz. Tabii. Hostelde de kalıyorsunuz. Bazen bir öğün, bazen 2 öğün yemek yiyorsunuz. Bütün şartlara şurası benim için güzel bir kamp alanı bu arada. Yani olabildiğince yani sizin maliyetinizi düşürmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden ucuz oluyor. Evet. Evet, Vietnam'da hayat ucuz. Mesela büyük şehirde gidersen yaşarsan orada biraz pahalı olabilir. Ama gidip kırsal bölgelerde yaşarsan bak kriterleri yakalaman lazım. Şimdi bir yerden kısarsan diğer yeri kaçırmış oluyorsun. Evet. Diğer yeri kaçırırsan konforunu yakalayamıyorsun. Bu zaman olay işte dengeyi kuramıyorsun. Zaten o zaman şey olmuyor. Ucuz olmuyor yani. Evet, evet. Kırsala gittiğinde mesela benim kaldığım yer, sana fiyatı söyledim. Çok cüzi bir rakam. Bayağı cüzi bir rakam. Paylaşabiliyor muyuz yoksa? Paylaşabiliriz yani. Ben mesela hani o kaldığım yerde $100 gibi bir fiyata kalıyorum. Evet. Ama tamamen kırsal bir yerde kalıyorum. Market yok. Orada western ürün bulamazsın. Sebzeni meyveni falan bulursun. Her gün taze bulursun. Orada kendine damak tadına uygun lezzet yemek bulamazsın yani. Her günde yemek pişirebilecek misin? Her gün yemek pişirirsen, alırsan zaten gerekli olan ürünleri de bulamıyorsun. Örnek veriyorum, bulguruydu falan bilmem neydi. Bulamıyorsun yani. Her gün de yemek yapamazsın. Bu zaman işte ucuz olmuyor ki. Olmuyor yani. Evet, ucuz evet. olmuyor. Hani bir yerden kısıyorsun, tamam, kalacak yerin ucuz oluyor. Ama Evet. diğer taraftan yemeğin içmen falan bilmem ne. Ulaşımın da ister istemez. Ulaşımın da aynen. Şehir merkezine mecbur gitmen lazım. Bunun için de ya motor kiralayacaksın ya da şehirler arası otobüs falan kullanacaksın. Aynen. Tamam, onlar da ucuz. Ama sonuçta yine kullanmış olursun. Ekstra bir maliyet oluşuyor sana. Bu sefer işte olmuyor yani. Ucuz olmuyor. Evet, evet. Yani eğer şunu diyebiliriz o zaman, değil mi? İnsan yani benim her istediğim olsun derse veyahut da işte ondan da eksik kalmayayım dediği zaman ister istemez para harcamak zorunda. Yani bu 2+2 4. Biraz kırsalda yaşadığınız zaman, biraz uzakta yaşadığınız zaman onun getirileri, avantajları farklı. Doğanın içerisinde yaşayabiliyorsunuz. Sakin, sessiz bir hayat ama bunun yanında ister istemez merkeze giderken, gelirken veyahut da bir şeye ulaşırken efor sarf etmek gerekiyor. Ama benim kendi gözlemlerimde işte gezdiğim ülkelere kıyaslarsam ben Vietnam'ın uygun olduğunu düşünüyorum. Ben şu anda paylaşımlı bir odada kalıyorum ama 3 gündür 4 gündür hiç kimse de yok odada. Evet. Çünkü burada çok fazla konaklama şeyi fark ettim. Çok fazla konaklama alanı var ve ben rahatça uyuyabiliyorum, rahatça kalkabiliyorum, rahatsız olmuyorum. Benim standartlarıma, şartlarıma uyuyor. Ben oradan yaptığım tasarrufu daha farklı, hayatımda denemediğim bir tadı tadarak elde etmeye çalışıyorum. Peki belki bu videoyu izleyip gerçekten YouTube'a Vietnam'da yaşam, Vietnam'da hayat maliyetleri, Vietnam'da işte ne yenir, ne içilir, nere gezilir diyen insanların da sorularına cevap verebileceğimiz birkaç konu başlığı açmak istiyorum. Bunlardan Çok özür dilerim. En son şunu belirtmek isteyeceğim ben. Sözünü kestim, Mesela? kusura bakmayın. Arkadaşlar, bizi izleyen sevgili arkadaşlar. Ben olaya şu yönden bakmıyorum. Ben tamamen kendimi sizin yerinize koyarak açıklamak istiyorum durumu. Ben demiyorum hani şu mantık oluşmasın kafanızda. Bu işte diyor ki Vietnam pahalı diyor, bizim oraya gitmememiz için. Kesinlikle böyle bir şey değil. Ben kendimi sizin yerinize koyuyorum. Yani ben Türkiye'deki şu anda mevcut düzen, mevcut sistem zaten orada rahat değil insanlarımız. Şimdi sen orada rahat değilsin. Çıkıp da buraya geldiğinde bu şartları kabul edebilecek misin? evet. Ona karar vermenizi istiyorum. Yani durum bu şekilde. Eğer dersen ki kardeşim ben hostelde kalırım veya kırsalda kalırım, kendi yemeğini de pişiririm. Vietnam çok uygun bir ülke. Gelin. Açık yani. Benim zaten Vietnam bana ait değil zaten. Çıkın gelin. Gerçekten de gelin. Vietnam uygun. Ama bu standartlara adapte olabilirseniz gerçekten de çok güzel bir hayat yaşarsınız. İnsanlar seni arıyor, sana soru soruyor. Evet. Senden bilmiyorum, hissettiğim kadarıyla da böyle yardım da talep eden. Yani artık çıkmak istiyor, ne yapabiliriz? Yatırım yapalım. Engin bize bir kapı aç tarzında. Herhalde bu tarzda şeyler de oluyor sana karşı. Ya illaki oluyor yani. İllaki oluyor. Hadi kahve işi yapalım. Başka bir şey yapalım. Yani bana gerçekten, sana da oluyor. Gezen arkadaşlara Evet, da oluyor. İnsanlar gerçekten yazıyor. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Yol göstermeye çalışıyorum. Kim buraya gelirse, eğer Dalat'ı ziyaret ediyorsa direkt yani ulaşmaya çalışıyorum. Gel diyorum, benim masamda bir yemek yiyelim, oturalım, sohbet edelim. Elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Peki yatırım yapmak isteyenler, bu tarz insanlar nasıl bir yol izliyor veyahut da yatırım yapmak kolay mı burada? Yatırım konusunda yani gerçekten aslında kolay değil. Cebinizde para olması lazım eğer kendin bir şeyler yapmak istiyorsan. Ne kadar bir paradan bahsediyoruz? Burada zaten
ev alamıyorsun. Toprak falan satmıyorlar, yabancıya satmıyorlar. Bir iş kurman için benim kendi bildiğim yakın çevremden, yanlış olur doğru olur, benim kendi düşüncem, en az bir 40 bin dolar 50 bin dolar bir yer açacaksan kendi adına bir yabancı olarak 40 bin 50 bin dolarlık bir bütçeye ihtiyaç var diye düşünüyorum. Minimum. Anladım. Onun içinde buralı bir insanı ortak etmene gerek var mı, yoksa kendileri? Direkt kendin yapabilirsin. Bu paraları direkt kendin yapabilirsin. Ortak yaparsan da kime güveneceksin yani? Yok, şey için sordum. Belli ülkelerde hani bir işletme açabilmek için %49, %51 konusu var ya, hani belli bir ortaklık, yerli bir insan, oralı bir insan ortak kılman gerekiyor. Burada da öyle bir prosedür var mı? Benim düşüncem böyle bir şey herhalde ihtiyaç yok diye biliyorum. Çünkü var, yakın çevremde tanıdığım insanlar var. İş hayatını burada kurmuş. Yani onlardan böyle bir bilgi almadım aslında. Anladım. Belki de vardır. Net bir şey bilmiyorum. Peki Vietnam yani senin için ne demek? Vietnam'da seni kesinlikle cezbeden, seni Vietnam'da tutan, hoşuna giden şeyler, ilk aklına gelen kelimeler neler? Evet, şunu da açıklık getirmek isterim. İnsanlar, bizi izleyen güzel insanlar yanlış anlamaz. Ben ülkemi kötülemiyorum. Ben ülkemi çok seviyorum. Gerçekten de çok seviyorum. Keşke olsa da yani orada hayatımızı, düzenimizi kurmaya çalışalım. Çünkü abi ben her gün yemekleri özlüyorum yani. Annemin yemeğini. Mesela ben döner hastasıyım. Döneri o kadar çok özlüyorum ki. Mecbur, ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Fırsatımız, kendi hayatımızı başka yerde kurmak zorunluluğunda bulunduk. Vietnam konusunda da beni cezbeden, abi görüyorsunuz işte, doğa yani. Doğa. Benim tek istediğim doğanın içerisinde olmak. Çıplak ayak yani, ben toprağa bastığımda bunun bana verdiği huzuru ben gerçekten hiçbir yerde bulamıyorum. Toprak yani, doğa, huzur. Elimden geldiğince standart, minimalist bir hayat yaşayıp tabii ki de hedeflerime odaklı bir hayat yaşamaya beni cezbeden doğa yani. Evet. Bunun daha önce biz kamera arkasında konuşmalarını falan yaptık. Engin'le biz aynı kafadayız. Çünkü bir yerden sonra insanlar anlayacak. Gerçekten kapital bir dünyadayız. Yani parayı reddetmiyoruz ama arkadaşlar, ruhumuza iyi gelecek şeyleri bence hayatımıza eklememiz gerekiyor. En besleyicilerinden bir tanesi de tabiat, müzik, sanat. Bunlar gerçekten insanın ruhuna iyi geliyor ve insanı iyi kılıyor. İnsan bunlarla beraber insan olduğunu hissediyor. Seninle de bu noktada aslında ortak paydadayız. Evet. O yüzden aynı dili, aynı duyguları paylaşıyoruz. O yüzden de şanslıyım ve tekrardan yani tanıştığıma memnun oldum. Eyvallah. Hayallerim, hedeflerim dedin. Bununla alakalı buradaki hedefin ne? Buradaki hayalin ne? Şu anda halihazırda güzel bir işletme var. Yani böyle bir dip bilgi olarak verelim. Kahve üreticisin ve işini çok güzel yapıyorsun, severek yapıyorsun. Amacın, hedefin ne ilerleyen zamanlarda? Evet. Ya şöyle bir şey. Benim bir hedefim var. Ben bir hedefimi başarmak istiyorum. Bir markamı oluşturmak istiyorum. Benim şu anda markam zaten ismi Viet Phoc Coffee. Instagram'da açıp bakabilirsiniz. Bizim ne yaptığımızı, neler yaptığımızı görebilirsiniz. Ben bir marka oluşturmak istiyorum. Kendi ürettiğim, kendi başarımı, hedefimi insanların önüne koyup ben bunu başardım ve sizlerle paylaşıyorum demek istiyorum. Evet. Artık para değil yani olay. Kendini gerçekleştirmek diyebilir miyim? Kendini gerçekleştirmek yani. Hedefine ulaşmak. Bu çok güzel bir şey ya. Yani gerçekten şu anda seni o kadar iyi anlıyorum ki, o iç tatmin. Ve bir gün umarım biz ikinci videoyu çekeriz. Yani bundan birkaç yıl sonra daha doğrusu. Ve o zaman bir öncesi sonrası yaparız. Buradaki görüntülerden bir kesit alıp tekrardan derim ki Engin kardeşim, hayatında ne değişti ya? Gerçekten iş konusunda tabii ki eminim ki o huzurun iç hayatında devam edecektir. Tabiatta zaten hep bağın kuvvetli. Ama işin konusundaki neticeyi de çok merak ediyorum. Çünkü bu konuda çok aslında umutluyum. O enerjiyi bana verdi. Eyvallah. Ve belki de artık fabrikanda mı bu çekimi yaparız? Fabrikada yapmayalım ama. Yine belki tabiatın içerisinde yapalım. Aynen. Ama inşallah seni o hayallerine gerçekleşmiş bir şekilde görürüz. Bu beni çok mutlu eder ve eminim ki de bu azimle çalışırsan, çünkü çok güzel, yani çok bedeller ödemişsin. Evet. Gerçekleştireceksin yani inşallah. Çok teşekkür ederim gerçekten güzel dileklerin için. Yani bunlar bize gerçekten hem huzur veriyor hem de motive ediyor. Disiplinli kalmamıza yardım ediyor. Paylaşınca her şey güzel oluyor. Birbirimizle paylaşıyoruz, birbirimize destek oluyoruz. Tabii ki de bizim de güzel hedeflerimiz var. Düzen kurmak arkadaşlar, farklı bir ülkede düzen kurmak. Şimdi şöyle bir şey. Avrupa tarafında olsanız gerçekten buraya göre biraz daha basit olur. Çünkü bize daha yatkın Avrupa tarafı. Ama burası Asya tarafı. Tamamen farklı bir kültür, tamamen farklı bir mutfak, tamamen farklı bir bakış açısı. Burada gerçekten düzen kurmak gerçekten kolay değil arkadaşlar. Ama eminseniz, hedefinizde eminseniz, ben inanıyorum ki zorluklara da göğüs gererseniz başaracaksınız. Bizim hakkımızda
ne biliyorlar peki? Yani Türk deyince akıllarına ne geliyor? Biliyorlar mı genelde tanıştığın insanlar nasıl tepkiler veriyor? Aslında küçük şehirlerde çok fazla bilgileri yok. Türkiye'yi bazen bilmiyorlar mesela. Tabii büyük şehirde daha farklı. Yeni yeni aslında Türkiye'yi tanıyorlar. Mesela bizim de nasıl biliyorlar bizi? O Turkish Coffee, hemen yani kumda yaptığımız kahve, o bizim gerçekten büyük bir kültürümüz. Zaten meraklısı olan insan böyle araştırırsa yani dünyaya kahveyi sevdiren aslında bizleriz yani Osmanlı zamanında. Tabii ki de insanlar şu anda da biliyor. Bize Turkish Coffee, hemen Turkish Coffee falan diyorlar. Bizi biliyorlar aslında, az çok biliyorlar. Tabii ki de kahveyle, yani kahve kültürümüzle. Biz de, bizim de yani benim de bir hedefim aslında Türk kahvesini burada bir kültür olarak insanlara tanıtmak. Vietnam kahvesini de bizim Türkiye'de de bir tanıtmak. Böyle bir projemiz tabii ki de ileride var. Evet. Ya bu çok güzel, çok anlamlı bir köprü. İşte yurt dışında yaşayan, seyahat eden insanlar kültür taşıyıcısı. Kendi kültürünü, kendi örfünü, adetini burada yaşıyorsun. Başka insanların kültürüne ilgi duyduğumuz gibi onlar da bizim kültürümüze ilgi duyuyor. Bu da yani ticaret yapan insanlar özellikle saygı duyuyorum. Birkaç tane daha abimiz var böyle. O da gerçekten farklı ülkenin alıyor, turist getiriyor, oradan oraya getiriyor. Müthiş bir paylaşımda bulunuyor. O yüzden de yaptığınız iş çok değerli. Ve biz de yani gezginler olarak, diğer arkadaşlar da seninle beraber video çekti. Bunu senin dediğin gibi umarım duyurabiliriz. İzleyen insanlar da zaten bir iletişim halindeyiz. Onlar da yorumlarıyla bizim sohbetimize, muhabbetimize katılıyor. Bize aynı oluyorlar. Böyle bir alışveriş içerisinde izleyebilirim. Aynen öyle, aynen öyle. Sen de zaten paylaştın her şeyi güzelce. Yani biz burada elçi gibi bir şeyiz yani. Hani belki elçi çok absürt bir tanım olur ama biz hani burada gerçekten ülkemizi burada temsil ediyoruz. Sizin de, izleyicilerimizin de bize nasıl, yani bize sadece katkınız ne olur? Bizi takip edersiniz, bize yorum atarsınız, bize desteğiniz bu şekilde olur. Yolunuz da buraya düşerse gerçekten de, bakın bunu içtenlikle söylüyorum, İnsanımıza kapımız gerçekten de açık. Müsaitlik durumuna göre kapımız sonuna kadar açık her gün. Evet, evet. Şimdi genelde yoldayken çok fazla emeklilerle karşılaşıyorum. Bu herhalde Vietnam'da emekliler konusunda bayağı bir zengin. Gezen insanlarla falan yolda denk geliyorum. Artık hayatını işte bayağı bir çabalamış, mücadele etmiş ve ekonomik olarak da seyahat etmek isteyenler yeni yerler arıyorlar, yeni coğrafyalar arıyorlar. Peki burası emekliler için uygun mu? Bunun yanında Vietnam'a gelecek insanların dikkat etmesi gereken şeyler neler? Okay. Şimdi emekliler konusu aslında çok fazla bilgim yok. Aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Ben de mesela birkaç tane video falan görüyorum etrafta. Çok güzel bir insanla tanıştım. Bir annemiz. İsmi de arkadaşlar emekli olan sevgili büyüklerimiz Sırt Çantalı Anne. YouTube ismi Sırt Çantalı Anne. Selamlar olsun. Aynen, evet. selamlar olsun. İsmi Ayşe abla. Ayşe ablamız emekli bir ablamız. Ben çok gerçekten saygı duyuyorum kendisine. Onunla da YouTube'da karşılaştım. Fırsatımız olmadı, buluşamadık. Geldi buraya Dalat'a. Ama diğer gün gitmesi lazımdı. Onunla buluşamadık. Sırt çantasıyla geziyor. Onun YouTube sayfasına geçip orada zaten kendisi bilgiler veriyor. Sevgili emekli büyüklerimiz, ondan yeterli bilgileri alabilirsiniz. Ben bu konuda bilgi sahibi olmadığım için kusura bakmayın, ben size paylaşamam bu konu hakkında. Selam olsun Ayşe ablamıza da. Ayşe abla Umarım selamlar. yollarda karşılaşırız. Çünkü şey de oluyor, yorumları okuyorum, emekli olan abilerimizle, ablalarımız da takip ediyor. Onlar da bazen de dertle yananlar da oluyor. Okuyorum yani, Melih işte şu yaştayım, işte emekli maaşı şu kadar işte filan diye. Yani herkesin imkanları, şartları farklı ve insan yani gerçekten seyahat etmek çok farklı bir his, özgür bir his. Her şey yaşında güzel. Evet ama yani hayatta bitmiş değil yani bu. O yüzden yaşı yok, insan yaş alıyor ama o yaşta gezince de insanın bir şeyleri süzmesi, süzgeçten geçirmesi çok anlamlı oluyor. Yani hormonlarıyla hareket eden gezginle veyahut da işte yaşı gayet küçük veyahut da biraz daha toy olan bir gezginle yaşı büyük olan gezgin arasındaki bilinç seviyesi çok farklı olduğu için o yaş grubunun da algılama fikri çok farklı. Çok saygı duyuyorum ve çok şey öğreniyorum onlardan. Hem yorumlardan hem de karşılaştığım emekli gezginlerden. Tabii ki de onlar yani tamamen hayat tecrübesi yani. Evet. Bizden daha çok yaşamışlar. O yüzden daha da çok tecrübeleri var. Evet. O yüzden şey değil yani, hani böyle geç bitti oldu. Yapabildiğimiz kadar ya. Yapabildiğimiz kadar ya. Yapan insanları da o yüzden göstermek istiyorum sizlere. Peki Vietnam'a gelen insanların dikkat etmesi gereken şeyler, böyle kısaca bahsetmen gerekirse. Aynen, dikkat etmesi gereken şeyler neler mesela? Şimdi arkadaşlar, Vietnam gerçekten güzel bir ülke. İnsanı da çok güzel. Her ülkenin kendine göre kötü tarafları illaki vardır. Ama bu Vietnam'da bence oran çok düşük olduğunu düşünüyorum. Büyük şehirlerde falan bilmem ne, hani gezerken falan benim duyumlarıma göre böyle bir şey olacak demiyorum. Tamamen size bir fikir olması açısından. Hani gezerken böyle telefonunuzu çok böyle açık tutmayın. Hani biri gelip böyle alır motorla geçerken falan bilmem ne. Olacak demiyorum, olabilir diyorum. Sadece temkinli olun. Tamamen iyi kavrayın telefonunuzu. Onun dışında trafik konusunda falan eğer
motor kiralayacaksanız, motor sürecekseniz lütfen ve lütfen rica ediyorum. Meleğe de rica ettim. Lütfen dikkat edin. Burası Asya ülkeleri bizim ülkemizdeki gibi öyle çok fazla kontrollü değiller. Kurallara çok fazla uyulmuyor. Ayna falan, dikiz aynası falan bakılmıyor. Sinyal, sağa sola sinyal verilmiyor. Giderken böyle birden önünüzden dönebilir, diğer tarafa dönebilir. Lütfen dikkat edin. Burada kaza yaparsanız başınıza çok büyük bela alırsınız. Vietnam insanı, Asya ülkesi belki diğer ülkelerde de insanlar rahatlar, yani çok rahatlar. Sizin gibi umursamazlar. Başınıza bela alırsınız. Sağdan ilerleyin. Yavaş yavaş tadını çıkara ilerleyin. Sağlık nasıl bu arada? Bu konuşulmuşken. Yani hastane zaten öyle bir durum olursa, başınıza bir şeyler falan gelirse çok fazla gelişmiş bir ülke olmadığı için normal devlet hastaneleri, oraya yani gitmezsiniz, tercih etmezsiniz. Gelişmiş bir hastane, daha seviyesi yüksek bir hastaneye gittiğinizde de zaten maliyet yükselecek. O zaman başınıza bela alırsınız. Elinizden geldiğince dikkatli olmaya çalışın. Son zamanlarda Bali'den, Endonezya'dan geldim, Tayland, işte Kamboçya derken bu coğrafyanın insanlarıyla yuva kurmak isteyen insanlar var. Kültür örtüşüyor mu gözlemlediğin kadarıyla? Bu coğrafyanın insanıyla bizim coğrafyanın insanı eşleşebilir mi? Yuva kurabilir mi? Bunu yapan insanlar var mı senin tanıdığın etrafında? Tabii ki de evlilik yapan insanlar var etrafımızda. Ben şuna inanıyorum. Dünyadaki, şimdi böyle bir alttan bir spot geçiyor gibi olmayalım. Dünyadaki kadınlar gerçekten erkeklerden bizden farklılar. Onlar daha çok ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Daha çok ilgiye ihtiyaçları var. Biz erkekler olarak onları gerçekten el üstünde tutmamız lazım. Bunları neden söylüyorum? Vietnam kadını da böyle saygıdeğer, merhametli, evlilik veya aile birleşimi yapılır. Ben bunun kendimce garantisini verebilirim. Vietnam kadınları gerçekten güzel, saygıdeğer. Aile bağları nasıl Vietnamlı insanların? Aile bağları yakınlar. Burada şeyler var. Belirli zamanlarda tatiller var falan, bilmem ne. Bu zamanlarda aileler ziyaret edilir. Farklı şehirlerde olsa bile yani aileler gider ziyaret eder. Aile bağları gerçekten kuvvetli yani burada, aynen. Anladım. Peki olumlu tarafından şey yaptık ama seni burada en zorlandığın şey yemek konusunu söyledin. Bundan haricinde seni Vietnam'da zorlayan şeyler oldu mu? Veyahut da şu şöyle olsa daha iyi olur diyebileceğin şeyler var mı? Ya aslında şunu şöyle söyleyebilirim. Hani bu böyle yukarıdan bakıp veya ego gibi değil. Ben açık görüşlü olduğum için ayak uydurma evresini hızlı atlatabiliyorum. Benim tek sıkıntı yaşadığım şey yemek diyebilirim. Yemek dışında Vietnam insanı güler yüzlü, Evet. yardımsever, mutlu. Onun için sıkıntı yaşamıyorum yani. Evet. Tek sorun yemek. Valla dostum, benim aklıma gelen bunlardı. Böyle doğaçlama bir şekilde sohbet havasında konuştuk ve izleyicilerimizle paylaştık. Umarım izleyenlerin de yeşillenmiştir, akıllarında bir şeyler canlanmıştır. Hem de senin hikayene şahit olduk. Eyvallah, Yani çok Türkiye'den teşekkür ederim. çıkan, burada yeni bir yaşam kuran, sonra işletmesini açan, kahve üreticisi olan ve emin adımlarla ilerleyen bir Engin görüyoruz. İlerleyen zamanlarda inşallah ikinci videoyu da yapacağız seninle. Bekliyorum. Tamam, Bekliyorum. yani Konuştuk bunu. sözümüz olsun. Evet. Beni davet ettiğin için, ağırladığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere. Aynen. Son bir şey izninle paylaşmak Tabii. istiyorum. Sevgili bizi izleyen saygıdeğer hemşerilerimiz diyelim, güzel insanlar diyelim. Aklınızda sorular oluşabilir. Sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir şeyler olabilir. Ben de özel bir ilgiyle sizlerin paylaştığı yorumları takip edeceğim. Sizlere cevap olmaya çalışacağım, yardımcı olmaya çalışacağım. Tekrar söylüyorum. Buraya yolunuz düşerse kapım gerçekten açık sizlere. Yorum atmayı unutmayın. Elimden geldiğince yardım olmaya çalışacağım sizlere. İzlediğiniz için gerçekten teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Bay bay. Vietnam'dan selamlar. Selamlar. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.